Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'da toprak nem sensörünün nasıl çalıştığını öğrenmiş olacağız. Ve sonrasında ise mini bir çiçek sulama projesi yapacağız. Öncelikle hangi malzemelerimiz gerekli onlara bir bakalım. Bir tane Pino kontrol kartı, USB kablomuz, toprak nem sensörümüz, 2 tane led aldım ben, sarı ve yeşil olmak üzere ledlerimiz, 9 voltluk pilimiz, pil şapkamız ve 3 tane bağlantı kablomuz. Hemen toprak nem sensörümüzün çalışma mantığından bahsedeyim. Toprak nem sensörümüz toprağın nemini ve çok az miktardaki suyun seviyesini ölçmektedir. Hemen toprak nem sensörümüzü dönüştürücü kartıyla nasıl birbirine bağlıyoruz bundan bahsedeyim. Şöyle 2 tane jumper kablo bulunmakta. Bu jumper kabloları şu toprak nem sensörümün iletken bölümüne, prop uçlarına yani çatal gibi olan bölümün arkasına takıyorum. Ve sonrasında dönüştürücüye takıyorum. Toprak nem sensörümüzün çatal gibi olan bölümünü toprağın içerisine soktuğumuz zaman iletkenlik değerleri değişmekte ve bize 0 ile 1023 arasında değerler vermektedir. Peki toprak nem sensörümüzü Pino kontrol kartımıza nasıl bağlıyoruz? Üzerinde kırmızı renkli bir etiket bulunmaktadır. Bu da Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı etiketli alanlara sensörümü bağlayabileceğimi göstermektedir. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla sensörümü kırmızı etiketli kapılardan birine bağlıyorum. Ben 8 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler dilediğiniz kırmızı renkli etiketteki kapılara bağlayabilirsiniz. Bu arada 7 numaralı kapı Arduino'da A0'a, 8 numaralı kapı Arduino'da A1'e, 9 numaralı kapı Arduino'da A2 ve A3'e, 10 numaralı kapı da Arduino'da A4 ve A5'e denk gelmektedir. Şimdi bağlantımızı oluşturalım ve hemen toprak nem sensörümüzün değerlerini okuyalım. Bunun için USB kablomu alıyorum. Bir ucunu bilgisayara takıyorum. Diğer ucunu Pino kontrol kartıma takıyorum. Ve bilgisayarımdan Arduino programını açmış oluyorum. Sonrasında hemen bağlantımı oluşturacağım. Araçlara geliyorum. Kartlardan Arduino'nu seçili mi? Evet, seçili. İşlemcimi hemen kontrol ediyorum ve port olarak çıkan portu seçili hale getiriyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismidir. Bağlantılarım oluştuğuna göre kodlarımı yazacağım. Yazmadan önce hemen setup ve loop bölümlerini hatırlamak istiyorum. Setup benim programım çalışmaya başladığı andan itibaren bir kere kontrol edilen bölümdü. Buraya Pino kontrol kartına bağlamış olduğumuz sensör ve modüllerin input mu output mu olduğunu belirtiyordum. Ve loop bölümü vardı. Hemen şu setup'ın açıklama satırını siliyorum. Ve loop bölümü de benim programım setup'ı okuduktan sonra sürekli olarak çalıştığı bölümdü. Loop'un içerisine yazdığımız kodlar biz Arduino'nun bağlantısını kesene kadar ya da resetleyene kadar sürekli olarak çalışmaktadır. Buradaki açıklama satırını da siliyorum. Hemen gelelim şimdi toprak nem sensörümüzü 8 numaralı kapıya bağladığımızı yani Arduino'da A1'e bağladığımızı belirtelim. Bunun için setup bölümünün üstüne çıkıyorum ve diyorum ki integer değer olarak yazıyorum. Buna toprak diyorum. Kaça geliyordu? A1'e denk geliyordu. Hemen yine bir kontrol edeyim. Eşittir. A1'e bağladım diyorum. Ve aşağıya geliyorum. Bunun input mu output mu olduğunu yazmam gerekiyor. Toprak nem sensörü benim için input'tur. Geliyorum toprak diyorum. Dışarıya bir çıktı vermiyor çünkü. Hemen bunun input olduğunu yazıyorum. Ve aşağıya ben toprak nem sensöründen gelen değerleri seri port ekranına yazdıracağım için serial haberleşmeyi de ne yapıyorum? Başlatıyorum. Serial haberleşmeyi başlattıktan sonra benim buraya hızımı yazmam gerekiyor. 9600 hızını da yazdım. Artık setup bölümündeki işlemlerim tamam. Loop bölümüne geçebilirim. Ben şimdi buradan analog read komutu ile toprak nem sensöründen gelen değerleri okutma işlemini yapacağım. Bunun için analog read kodunu yazıyorum. Ve buraya yukarıda yazdım toprak değişkenini hemen tanımlıyorum. Topraktan gelen değerleri oku dedim. Ve okuduğum bu değerleri yeni bir değişkene ata diyeceğim. Bu atayacağım değişkenin adı da toprak değer olsun. Eşittir. Buraya atadım. Ve bu toprak değeri de benim için yine türü integer. Evet, ben şu anda sensörümün değerini analog read komutuyla okudum ve bunu toprak değer diye bir değişkenin içerisine atadım. Şimdi artık seri port ekranıma yazdırma işlemini yapacağım. Serial println diyorum. Alt satıra inmesini istediğim için kimi
Toprak değer. Artık güncel olarak akılda tutan kimdi? Toprak değerde tutuluyordu. Güncel olarak. Ve hemen geliyorum. Biraz bekleyerek yazmasını istediğim için delay komutunu kullanıyorum. Hemen kontrol edelim ve kaydımızı yapalım. Toprak nem. Yükleme işlemini başlatıyorum. Şu an çalışma dahilinde önce kontrolü bitireceğim gerçi. Hemen acele ettim. Bir an heyecanlandım. Evet, bir sıkıntı yok, bir hata yok. Şimdi yükleme işlemini başlatıyorum. Ve sonrasında şuradaki toprağımdan değerleri okumaya başlayacağım. Seri port ekranda. Hemen seri port ekranımı alıyorum. Şu an 1023 boşta olduğu için 1023 gösteriyor. Gerçi toprağım o kadar kuru ki hala 1023 değerlerini gösterebilir. Çatal uçları aşağıya doğru indiriyorum. Şu şekilde. Değerlerim yani çok kuru olduğunu gösteriyor şu an toprağımın. Biraz su yardımıyla yavaş yavaş ıslatacağım. Şu an benim toprağımın kuruluğu yani toprağımın nem durumu 800 ile 900 arasında. Çok az su koyacaktım. Çok az koyacaktım. Ama çok koydum. 355'e kadar, 370'e kadar düştü. Şöyle alıyorum. Şu taraflara koyayım. Evet, gördüğünüz gibi yine aynı değerler 370'e doğru geldi. Şimdi evet gayet güzel bir şekilde toprak nem sensörüm çalışıyor. Şuraya takayım kuru olan bölüme. Benim sensörüm burada kalsın ve biz şimdi sizlerle birlikte sensörümden gelen değere göre led yakalım. Eğer toprağımın durumu ideal durumdaysa yani suya ihtiyacı yoksa yeşil ışığı yakalım. Ama eğer suya ihtiyacı varsa artık sulama vakti ise de sarı ışığı yakalım. Siz dilerseniz burada kırmızı ışığı da kırmızı ledimizi de kullanabilirsiniz. Hemen durduruyorum. Gelip şöyle toprağımı şöyle kenara alayım. Evet, şöyle kalsın. Öncelikle ledlerimi bağlamam için ne yapmam gerekiyor? Hemen ona bakalım. Ledlerimizin üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Bu da ledlerimizi pinokartı üzerindeki mor etiketli alanlara bağlayabileceğimizi gösteriyordu. Hemen ben yeşil ledimi 1 numaralı kapıya, sarı ledimi de 2 numaralı kapıya bağlıyorum. Evet, gayet güzel. Şimdi hemen geliyorum. Programda ledlerimi bağladığım kapıları yazıyorum. Int diyorum. S led. Sarı led yani benim için. Sarı ledim kaça denk geliyor? D3'e. Yani 3 diyorum. Hemen geliyorum. Int diyorum. Y led yani yeşil led. Kaça denk geliyor? 2'ye. 2 diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Ledlerimin dışarıya bir çıkış verdiği için output olduğunu hemen tanımlıyorum. Pin mod S led virgül output aşağıya iniyorum. Pin mod Y led virgül output diyorum. Evet, iki ledimi de şu an tanımlama işlemini yaptım. Artık alt bölüme geliyorum dileğin altına. Şimdi burada bizim topraktan gelen değerlerimizi artık karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Eğer benim topraktan gelen değerim yani benim bitkimin nem oranı 400'ün üstündeyse ya da 500'ün üzerindeyse artık onu sulama vaktim olsun ve sarı ışığım yansın, sarı ledim yansın. Ama 400'ün altındaysa yani nem durumu ortalama 400 ile 500 arasındaysa da benim toprağımın durumu gayet iyi olsun ve yeşil ledim yansın. Tabii ben bunları şu an örnek göstermek amaçlı kendim değer belirliyorum. Sizler evinizde hangi bitkiniz varsa, bir orkideniz varsa orkidenizin toprak nem oranını araştırıp onun değerlerine göre yazarsanız daha güzel olacaktır projeniz. O zaman hemen yazmaya başlayalım. Bunun için benim if komutunu kullanmam gerekiyor. Bir aşağı ineyim. Şöyle boşluklar olsun. If dedim. Yani eğer benim topraktan gelen değerim, toprak değerim küçüktür 600 ise diyelim. Ve hemen ne yapıyorum? Süslü parantezimi açıyorum. Aşağı iniyorum. Süslü parantezimi kapatıyorum. Karışıklık olmaması için hemen açtım ve kapattım. Eğer benim değerim 600 ise benim 600'den küçük ise pardon yani toprağımın nem durumu gayet iyi ise benim yeşil ledim yansın istiyorum. Dijital right Y led virgül ne olacak? High.
Noktalı virgül. Tabii bu sırada benim sarı ledim ne olacak? Sönük olacak. Bunu da belirtmem gerekiyor. Digital right select virgül low. Evet. Ben eğer toprağım nemli ise, nemli olma durumu sıfıra doğru yaklaştıkça toprağımın nemi fazlaydı. Bunu anlıyordum. 600'den küçükse toprağım nemli. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Yeşil ledim yanıyor. Aşağıya indim. Bir tane daha ineyim. Else diyorum. Hemen yine süslü parantezimi açıp süslü parantezimi kapatıyorum. Araya şimdi kodlarımızı yazacağız. Şimdi diyorum ki eğer bunun 600'den büyükse de hemen şurayı kopyalıyorum ben. Ve diyorum ki bu sefer sarı ledimi high yap, yeşil ledimi söndür. Hızlı bir şekilde kontrol edelim. Bakalım kodlarımızda bir hata var mı? Bir tane süslü parantezi fazla koydun diyor. Tekrar kontrol ediyorum. Tamam, gayet güzel. Şimdi kartımızın içerisine kodlarımızı yükleyelim. Ve sonrasında bilgisayardan bağımsız bir şekilde pilimizle çalıştıralım. Evet, yükledi. Seri port ekranını açtım. Bana şu an 636 gibi bir değer vermekte. Yani bu ne demek istiyordu? Benim için 600'den büyükse toprağım kuru ve bunu sulamam gerektiğini gösteriyordu. Sarı ışığım yanıyor gördüğünüz gibi. İdeal duruma getirmem için ne yapmam lazım? Biraz su dökmem gerekiyor. Şöyle çok hafif su döktüm. Yeterli olmadı. Masayı da batırdım tabii. Evet, gördüğünüz gibi sarı ledim söndü. Şu an yeşil ledim yanıyor. Gayet güzel bir şekilde projem çalışıyor. Hızlı bir şekilde bilgisayardan bağımsız bir halde projemi çalıştırıp onu da göstermek istiyorum sizlere. Bunun için 9 voltluk pilimi hemen güç girişinden takıyorum ve on off'tan on'a getirmem gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi yeşil ışığım yanıyor. Birazcık şimdi çıkartıp kurumasını bekleyemeyeceğiz. O yüzden çıkartıp hemen böyle kuru alana takmak istiyorum. Şuralar biraz daha kuru. Evet, gördüğünüz gibi kuru bir bölüme geldiği zaman, yani toprağımızın artık nem durumu kurumaya başlayınca, suya ihtiyacı olunca yeşil ışık yanıyor. Şimdi buraya da su dökelim hemen. Evet, gördüğünüz gibi nem durumu ideal konuma geldiğinde ise yeşil ledimiz yanıyor. Tabii ki siz projenizi yaptıktan sonra benimki gibi sürekli olarak sensörünüzün yerini değiştirmeyeceksiniz. Ben sizlere göstermek amaçlı sadece bir tarafına suyu döktüm ve sensörümü de kuru olan taraflara doğru kaydırdım. Gördüğünüz gibi bu videomuzda sizlerle birlikte toprak nem sensörümüzün nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk ve mini bir çiçek sulama projesi yapmış olduk. Az önce de söylediğim gibi sizler de evinizdeki çiçeklerin hangi nemde yaşadığını öğrenin ve projenizi ona göre yeniden tasarlayın. İyi çalışmalar dilerim.